Mutluluğu kimse reddedemez, değil mi? Size öyle bir teklifle geleceğim ki, videonun sonunda vereceğiniz cevap hayatınızı sorgulatacak. Öncelikle şu mutluluk kavramını masaya yatıralım. Kimine göre ailesiyle pazar kahvaltısı, kimine göre de arkadaşlarıyla bir halı saha maçı. Kişiden kişiye göre değişse de biyolojik olarak hepimiz aynı mekanizmanın kölesiyiz. Mutluluk hormonları. Bir parça çikolata yediğinizde beyniniz sizi ödüllendirir. Ama bu ucuz ve kısa vadeli bir mutluluktur. Vücut daha fazlasını, daha kalıcısını ister. Tıpkı aşk gibi. Yanınızda kanlı canlı biri vardır. Sizi dinleyen, güldüren, eğlendiren. Beyniniz bu duruma, yani bu yüksek doz mutluluğa o kadar alışır ki bu artık yeni rutininiz olur. Su içmek gibi, nefes almak gibi. Hep onu ararsınız. Ama bir gün olur da yollar ayrılırsa, işte o zaman vücut her sabah aldığı o mutluluk dozunu arar ama bulamaz. Bu yokluk bir tehdit olarak algılar ve stres hormonunu pompalar. Aşk acısı dediğimiz şey aslında vücudun "beni alıştığım uyuşturucudan mahrum bıraktın" diye çığlık atmasıdır. Peki bu acıdan sonsuza dek kaçmak mümkün mü? İşte tam bu sırada ünlü filozof Robert Nozick sahneye çıkıyor. 1974 yılında ortaya attığı deneyim makinesi düşünce deneyini hatırlayalım. Nozick size şunu soruyor: bir makine var ve bu makineye bağlandığınızda beyniniz size harika bir senaryo yaşatacak. Dünyanın en ünlü futbolcusu olabilirsiniz, evreni kurtaran bir kahraman ya da hayatınızın aşkıyla sonsuz bir mutlu bir aile. Matrix filmini hatırlayın. Oradaki Cypher karakterini, hani ajanla yemek yerken bifteği ağzına atıp ne diyordu? Bu bifteğin gerçek olmadığını biliyorum ama umrumda değil. Cehalet mutluluktur. İşte videonun başındaki o korkunç ikilem şimdi karşımızda. İki seçeneğiniz var. Seçenek 1. Gerçek dünyada kalacaksınız. Başarısızlıklar, kalp kırıklıkları, stres ama yaşadığınız her şey gerçek olacak. Seçenek 2. O makineye bağlanacaksınız. Sonsuz bir tatmin, kusursuz bir mutluluk. Asla üzülmeyeceksiniz ama tek bir saniyesi bile gerçek olmayacak. Aldous Huxley cesur yeni dünyasındaki insanlar gibi sorunlarınızdan bir hapla kurtulup sahte bir cennette mi yaşamak istersiniz? Yoksa acı da olsa gerçeği mi seçersiniz? Şimdi soruyorum. Bağlanıyor muyuz yoksa fişi çekiyor muyuz? Muhtemelen şu an ekran başında "Tabii ki gerçek hayatı seçerim, delirdin mi?" diyorsunuz. Yapılan anketlerde insanların %90'ından fazlası makineyi reddediyor. Peki ama neden? Neden garanti edilmiş mutluluğu elimizin tersiyle itiyoruz? Burada devreye eylem ile sonuç arasındaki bağ giriyor. Düşünün, olimpiyatlarda altın madalya kazandığınızı hissetmekle gerçekten o madalyayı kazanmak için yıllarca emek verip o kürsüye çıkmak aynı şey mi? Makine size madalyayı kazandığınız anın hissini verebilir ama o zorluğu, o karakter gelişimini veremez. Biz sadece mutlu hissetmek istemiyoruz, biz bir şeyler olmak istiyoruz. Aristoteles buna yüzyıllar önce eudaimonia demişti. Yani sadece haz almak değil, potansiyelini gerçekleştirmek, anlamlı bir hayat sürmek. Makinedeki siz sadece yüzen bir et yığınısınız. Karakteriniz yok, iradeniz yok. Sadece pasif bir izleyicisiniz. Yani aslında o makineye girdiğiniz an bir nevi intihar etmiş oluyorsunuz. Bilim de bu konuda filozoflarla aynı fikirde. 1978 yılında yapılan çok çarpıcı bir araştırma var. Brickman çalışması. Araştırmacılar iki grubu inceliyor. Birinci grup, milyon dolarlık piyango kazananlar. İkinci grup, kaza geçirip felç kalanlar. İlk bakışta bir taraf dünyanın en şanslısı, diğer taraf en şanssızı gibi duruyor, değil mi? Ama sonuçlar şok edici. Olaydan sadece bir yıl sonra piyango kazananların mutluluk seviyesiyle felç kalanların mutluluk seviyesi neredeyse eşitleniyor. Buna psikolojide hedonik adaptasyon, yani haz döngüsü deniyor. İnsan beyni iyi ya da kötü her şeye alışmak üzere programlanmıştır. O makineye bağlandınız, dünyanın kralı oldunuz, harika. Ama beyniniz buna sadece 3 ay, bilemediniz 6 ay dayanacak. Sonra o mükemmel hayat size normal gelmeye başlayacak ve o boşluk hissi, o tatminsizlik yine yakınıza yapışacak. Yani mutluluk bir varış noktası değil,
bir referans noktasıdır. Sürekli mutluluk biyolojik olarak imkansızdır. Matrix filminin ilk senaryosunda Ajan Smith, Morpheus'a çok ilginç bir şey söyler. İlk Matrix mükemmel bir dünya olarak tasarlandı. Kimse acı çekmeyecekti. Ama insan zihni bunu kabul etmedi. Herkes uyanmaya çalıştı ve sistem çöktü. İnsan zihni mükemmelliği reddediyor. Ünlü Rus yazar Dostoyevski, Yer Altından Notlar kitabında tam olarak bundan bahseder. Der ki, insana her türlü nimeti verin, onu mutluluk denizine boğun. O yine de sırf nankörlüğünden, sırf özgür olduğunu kanıtlamak için o mükemmel düzeni bozar, kaos yaratır. Bizler sorun çözmek üzere evrimleştik. Mücadele yoksa zafer de yoktur. Acı yoksa mutluluğun tadı da yoktur. Dümdüz bir çizgi düşünün. Bu hastanedeki kalp monitöründe ölüm anlamına gelir. Hayat, inişleri ve çıkışlarıyla, yani kalp atışları gibi zikzaklarıyla hayattır. Bu durumu en iyi özetleyen kişi belki de filozof Alan Watts'tır. Onun meşhur rüya analojisini düşünün. Watts diyor ki, diyelim ki her gece rüya görüyorsunuz ve bu rüyayı tamamen kontrol edebiliyorsunuz. Rüyada zaman algısı da sizin elinizde. Bir gecede 75 yıllık bir hayat yaşayabiliyorsunuz. İlk birkaç gece elbette tüm zevkleri tadardınız. En güzel yemekler, en çılgın partiler, uçmak, ışınlanmak. Tamamen haz odaklı, kontrolün sizde olduğu mükemmel senaryolar. Ama sonra, birkaç ay sonra diyeceksiniz ki, bu gece kendime bir sürpriz yapayım, kontrolü biraz bırakayım, başıma ne geleceğini bilmeyeyim. Ve gittikçe daha fazla risk alacaksınız, daha fazla bilinmezlik isteyeceksiniz. Düşmanlar yaratacaksınız, zorluklar ekleyeceksiniz. Çünkü sonucunu bildiğiniz bir oyunun heyecanı yoktur. Watts bombayı şöyle patlatıyor. Sonunda o kadar çok risk ve sürpriz eklerdiniz ki, eninde sonunda şu an yaşadığınız hayatın, şu anki gerçekliğinizin ta kendisini rüya olarak görürdünüz. Belki de şu an o rüyanın içindeyizdir. Belki de her şeyi bilen, sonsuz güçlü varlıklar olarak o mükemmellikten sıkıldık ve biraz acı, biraz heyecan olsun diye bu sınırlı ölümlü insan hayatını seçtik. Kim bilir? Şimdi videonun başında size sorduğum soruya dönelim. Asla o makineye girmem dediniz değil mi? Peki size kötü bir haberim var. Belki de çoktan girdik. Cebinizdeki telefonu düşünün. Sosyal medya, Instagram filtreleri, sadece hayatın en iyi anlarını paylaştığımız o platformlar. Kendi hayatımız olduğundan daha renkli, daha mutlu, daha kusursuz göstermiyor muyuz? Beğeni sayılarıyla dopamin krizine girip başkalarının sahte mükemmel hayatlarına bakıp kendi hayatımızdan nefret etmiyor muyuz? Video oyunları, metaverse, sanal gerçeklik gözlükleri. Robert Nozik'in makinesi henüz kablolarla beynimize bağlanmadı belki ama biz o makinenin demosunu her gün saatlerce gönüllü olarak kullanıyoruz. Gerçek dünyanın kaosundan kaçıp dijital dünyanın renkli yalanlarına sığınıyoruz. Peki çıkış yolu ne? Mutluluğu kovalamayı bırakmak mı? Belki de evet. Ünlü psikiyatrist Viktor Frankl, Nazi toplama kamplarından sağ kurtulduğunda şunu fark etti. Hayatta kalanlar en güçlüler veya en mutlular değildi. Hayatta kalanlar çektiği acıya bir anlam yükleyebilenlerdi. Mutluluk bir amaç değil, anlamlı bir hayatın yan ürünüdür. Acıdan kaçmak için sahte cennetlere sığınmak yerine acıyı kucaklayıp ona anlam kattığımızda gerçekten yaşamış oluyoruz. Şimdi tekrar soruyorum. Kusursuz, acısız ama sahte bir rüya mı? Yoksa acısıyla, tatlısıyla, mücadelesiyle sizin olan o kusurlu gerçeklik mi? Benim cevabım belli. Fişi çekiyorum.